Merhabalar, ben Damla Akduman. Godyaz örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sözünü vermiş olduğum hırkayı birlikte örüyoruz. Bu hırkada iki tane ayrı renk kullanıyorum. Birisi batik renk geçişli diyebiliriz. Yarnart cinsin tropikali 612 numarası. Diğeri ise Alize Cotton Gold'un bordosu hemen 390'da onun numarası. İkisini yer değiştirerek, renk değiştirerek kullanarak hırkamı bütününü öreceğim. Siz tabii ki çok farklı her sırada renk değiştirerek de örebilirsiniz. Tek renkle de örebilirsiniz. Bu tamamen sizin örmek istediğiniz renge, modele, uzunluğa, belki kendi sevdiğiniz, kullandığınız renklere, bedeninize göre de değişecektir. 3 milim tığ ile örüyorum hırkamın bütününü. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Hırkam 4 parçadan oluşuyor. Ben bir tarafının parçasını, yani üzerime giydiğimde sağ, önüme aldığımda sol olan parçayı tamamladım. Uzunluğu şu şekilde, bakınız hemen. Bu uzunluğunu da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Genişliğini istediğiniz kadar örebileceğiniz gibi. Benim hırkamın uzunluğu hemen şöyle göstereyim size, 78 santim. Şimdi diğer tarafında bir parçasını ördüm. Bu arada kemerini ve cep için motifleri de birlikte öreceğiz. Şöyle göstereyim size. Bu benim bir parçam. Bunun gibi 2 adet parçam oluyor. İkinciyi örerken, ikinciyi ördükten sonra şu yan tarafından kol altına, ya bedenin yan tarafından kol altına gelen kısımdan örerken de birleşme yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi burada da 2 tane ayrı parça var. Bakın şu zaten kemer yerinden göstermem mümkün. 2 ayrı parça var. Buraya geldiğimde şu kısımdan başlıyorum örmeye. Bunu örerken karşıyla da birleşerek hop dönüyorum. Kol altına kadar geliyorum. Kol altından da kol ağzına kadar ilerleyerek birleşmemi tamamlamış oluyorum. Daha sonra da bu iki parçayı birbirine ekleyeceğim. Bitirdikten sonra aynı altıgen hırkalarda yaptığım gibi. Bakın zaten arkada da bir genişletme yapacağız. O genişletmenin son sırasını yaparken de birbirine birleştiriyor olacağım. Bu ön bilgileri verdikten sonra örerken çok daha rahat anlayacağız. Şimdi bu uzunluk için zinciri rastgele çekiyorum. Hani siz de istediğiniz uzunluğa, burada bir sayının önemi yok. Hırkanızı ne kadar uzun örmek istiyorsanız kol altından aşağı kısma kadar bir zincir çekin. Uzunluğunu o şekilde ayarlayın lütfen. Bakın, kol altından tutun zinciri. İstediğiniz uzunluğa kadar zincirinizi çekin. O aşamada buluşalım. Ben şimdi bu uzunluk için zincirimi çekiyorum. Burada sayı vermiyorum. Aslında burada benim önümde bir sayı var ama hani elimize göre, ipimize göre bu sayı o kadar fark edecek ki vereceğim sayının herhangi bir önemi yok. Sadece artan zincir olursa da alttan sökeriz. O hiç sorun değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada hemen şu şekilde bakın. Başlıyorum zincirimi çekmeye. 1, 2, 3. Bu kısmı kol altıma koyacağım. İstediğim uzunluğa kadar tutup belirleyeceğim. Artık ben onu belirledim aslında. Benim önümde bir ölçü var. İlk parçayı yaptıktan sonra diğer 3 parçayı bu ilk yaptığınız ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Bu benim kol altımdan uzunluğunu istediğim yere kadar ölçüsünü aldığım zincir. Bakın, omuzdan değil kol altından diyorum. Lütfen dikkat edin. Ölçü kol altımdan tutarak istediğim uzunluğa kadar aldım.
Ve bu sizin için ideal bir ölçüyse ilk parça için hani rastgele zincirimizi çekip ölçü alıyoruz. Artık diğer 3 parça için burada çektiğiniz zincir sayısını not alın. Şimdi birazdan dönüş de yapacağız. Oradakinin de sayısını not alın lütfen. Hem kol için hem beden için olan kısmı. Diğer 3 parçayı bu ölçüye göre ördüğünüzde işiniz çok daha kolay olacak. Bunu söylemek istedim. Şimdi burası istediğin ölçüye geldiğinde tamam ben beden için istediğim ideal ölçüdeyim dediğiniz yerde hemen şöyle bir ilmek belirleyici takın. Burası kalsın. Burası kalsın. Bunun üstünü örmeye devam edin. Bu da kol uzunluğunuz. Bakın buradan itibaren ördüğünüz kısımda kol uzunluğunuz. Yani dönüşte örerken ilk kolumuzu uzunluğunu örüp bedene geçeceğiz. Bedenin uzunluğunu aldık, aşağı doğru bıraktık. Şimdi kolumuzu örüyoruz. Bu da fakir kol isterseniz, uzun kol isterseniz, bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Buradaki genişliği de ona göre zincir sayınızı ayarlayın. Çektiğiniz zinciri beden uzunluğu ve kol uzunluğu olmak üzere not olarak alın. Diğer 3 parçayı da bu örmüş olduğunuz ilk parçaya göre örün. İşiniz çok daha kolay olur. Şimdi ben kol uzunluğu için de zincirimi çekip geliyorum. Şimdi bunu ilk parçaları ben ördüğüm için bunun sayısı bende var. Bunun aslında ölçüsüne göre örüyorum ama sizin bu ilk parçanızsa bakın şimdi burası ilmek belirleyici ile ayırdıktan sonraki kısım benim şu kol altına gelen kısmım. Şurası. Onu örüyor olacağım. Ve buradaki sayıyı hemen not ediyorum. Aynı şekilde kol altından itibaren de şu ilmek belirleyiciden aşağıya olan kısımda bedenim olmuş olacak. Şimdi nasıl başlıyorum örmeye modeli? Hemen üçlü gruplar halinde başlıyorum. Tekrardan 3 zincir çekip dönüyorum ve dördüncünün içine bir ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar hemen yanındaki zincirin içine de bir ikili trabzan örüyorum ve ilk üçlü grubumu örmüş oldum. Arada hep bir zincirim var. Burada bu bir zinciri çekerken aşağıda da bir zinciri atlayıp hemen bakın bir zincir atlayıp yanındakinin içine bir ikili trabzan, hemen onun yanındaki zincire bir ikili trabzan örüyorum ve onun yanındakine üçlü grup haline geliyor ikili trabzanlarımla. Arada bir zincirim var. Yeniden buradaki bir zinciri atlıyorum. Bir ikili trabzan. İkincisi şurada ilmek atlamışım, onu düzelteyim. Yani anlayacağınız bu üçlü gruplar halinde modelimi kurmaya kol altına kadar devam edeyim. O kol altındaki ayrımı da birlikte yapalım. Aynı rengi 2 kere tekrarlayacağım. Onu da söyleyeyim. 2 sırada bir renk değiştiriyorum. Kol için ayırdığım kısmı tamamlamış oldum. Benim burada 21 tane üçlü trabzanla oluşan grubum vardı. Burada da 21 tane üçlü grubum oldu. Şimdi hemen artık bedene doğru örmeye başlayacağım. İlmek belirleyicim burada. Yine bir zincirimi çekiyorum ve bu ilmek belirleyicinin olduğu zincire atlayıp onun yanındaki zincirin içine bakın aynı zincirin içine çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Aynı zincirin içindeyim. 2 zincir çekiyorum ve aynı zincirin içine devam ediyorum. 3 tane daha ikili trabzan
öreceğim. Ve daha sonrasında bir zincir çekip burada bir tane zincir atladıktan sonra aynı kol için ördüğüm kısım gibi bedenin alt kısmını da örmeye başlıyorum. Şöyle göstermem gerekirse size şuradaki ayrım yapmış oldum, bakın. Şöyle göstereyim. Şurası kolun alt kısmı. Şurayı köşeleştirdim ve alt bedeni örmeye başladık. Aynı mantıkla etek ucuna kadar da burada arada bir zincir, aşağıda bir tane atla, zincirlerin içine trabzanları örerek tamamlıyoruz. Kol altımdan aşağı kadar olan kısım benim 33 tane gruptu ve 33 tane grubumu da ördüm, tamamladım. Şimdi hemen nasıl bir üste çıkıp devam ediyoruz onu göstermek istiyorum size. 1 2 3 4 zinciri çekip yükseliyorum. Tığın üstüne ipimi alıp döndürdükten sonra ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Artık üçlü gruplarımızı trabzan aralarına, şu kısımlara bir zincir çektiğimiz yerlere örüyoruz ve geçişlerde de yine bir zincirimizi çekiyoruz. Üç tane ikili trabzan, bir zincir, tekrardan diğer boşluğa 3 tane ikili trabzan. Kol altına kadar bu şekilde ilerleyelim. Tam bu köşe kısmına kadar ilerledim. Burada yani bu bedeni alta kadar örmüştük, üste döndük. Şimdi buraya geldiğimde yine köşede aynı işlemi yapıyorum. Köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanımı örüp artık kol parçasının kısmına geçiyorum. Ve bu renkle son artık devam edeceğim. Yani buraya kadar geleyim. Şuradaki bitişi nasıl yaptığımı da göstereyim. Sonra bir üst sıraya da diğer renge nasıl geçtiğimizi de anlatmak isterim. Sona doğru yaklaşırken buradaki finali de birlikte yapalım istedim. Burada son boşluğumun içine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi de çektikten sonra hemen burada sondaki ördüğüm bacağın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum ve burada ipimi keseceğim çünkü diğer renge geçiyoruz artık. 2 sırada bir rengi tekrarladığım için tabii bu böyle hani illaki siz de 2 sırada bir tekrarlayacaksınız anlamına gelmez. Siz dilerseniz hemen her sırada değiştirebilir. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi bunu bu şekilde buraya kadar ördüm. Hemen dediğim gibi sıradaki rengimi alıyorum. Sıradaki rengim de benim aralarda kullandığım renk geçişli ipim. İlmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen şuradaki boşluğun içinden şurada 3 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum. Yine bu renkle de 2 sıra öreceğim. Hep 2 sıra 2 sıra olarak bakın devam edecek. Bunu kaç sıra halinde yapacağımı göstereyim size ben. Siz de tabii ki burada beden büyütme de yapabileceğiniz için ben benimkinin santimini size vereceğim. Siz de ona göre kendinizinkini ya da yapacağınız kişinin ölçüsüne göre
ayarlayın. Yine arada bir zincirim var. Bundan sonrası hep aynı. Hiçbir farkı yok. Öreceğim, geleceğim buraya. Burada yine köşenin içine aynı sistem 2 tane üçlü grubumu örüp devam edeceğim. Köşelerde bir sıra bacakla, bir sıra üçlü trabzanla yükseliyor olacağım. Her sırada değişecek. Bunu söyledikten sonra da kaç sıra olarak devam edip parçamı bitiriyorum onu da göstereyim. Bakın bitmiş olan parçam burada hemen. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra halinde bu parçayı bitiriyorum. Benim bu parçam şöyle göstereyim size. Hemen 17 santim. Tabii genişletmeleri de yapacağım için bu şu an benim için ideal ölçüde. 16 sırasını 2 kere tekrarlayarak devam ettiğimde 17. yani son sırayı da bordo ile örüp bitiriyor olacağım. Öyleyse ben bu parçamı, yani son parçamı da öreyim ve artık iki parçayı birbirine nasıl ekleyeceğiz? İki parçayı ekledikten sonra da bütünde 4 parça birbirine nasıl ekleniyor? O kısmına geçelim. Göstermiş olduğum şekilde 17 sıra olarak iki parçamı da ördüm. Şimdi tekrardan size ölçü vermem gerekirse ilk olarak bakın şu kol altım olacak. Kol altından etek ucuna kadar olan kısmın ölçüsünü veriyorum. Burası 61 santim. Zaten eninin ölçüsünü vermiştim size. Şöyle söyleyeyim. 17,5 santim eni. Şu omuzdan etek ucuna kadar olan ölçüyü de vereyim. Bütün ölçüler sizde olsun. 77 santim uzunluğu. Bir de bakın şu kol altından kol ağzına kadar olan kısmın ölçüsünü vereyim. Orası da 38 santim. Omuzdan şu iç kısımdan olan kol ağzına kadar uzunlukta 52 santim. Tüm ölçüleri verdim. Şimdi bakın iki ayrı parçayı ördüm ve üst üste koydum. Diğer parçada yapmış olduğum işlemi göstereyim size. İki parçayı üst üste koyduktan sonra ilk olarak yırtmacı oluşturarak, şimdi burada sayacağım. Kaç kutucuk ayırmışım? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kutucuğu ayırdıktan sonra buradan itibaren bakın ortadan her iki parçayı birleştirmeye başlıyoruz. Kol altından da birleştirerek devam edip kol ağzına kadar aynı yöntemle devam edeceğiz. İlk olarak bu iki parçayı birleştiriyoruz. İki parçayı birleştirdikten sonra da öndeki ve arkadaki genişletmeleri yapacağız. İlk parçada bu genişletmeleri tamamen son sırasına kadar örerek yapacağız. Ama bu ikinci parçamızda arka genişlemede şu son sırayı örerken de birleşiyor olacağız. Şimdi ilk olarak bu tamamlanan parçayı kenara alıyorum ve bunu dediğim gibi 12 tanesini sayacağım karşılıklı ve 13'ten itibaren de birleştirmeye nasıl başlayacağım göstereceğim size. Burada 12 taneyi ayırdım. Bakın. Şimdi buradan değil de direkt kol ağzından birleştirmeye başlayacağım. Ama şimdi şöyle göstermek istiyorum size hemen. Burası benim kol ağzım. Bu ikisini üst üste koyup buradan birleştirmeye başlayıp böyle ilerlerken ta ki son kısım buraya kadar geleceğim. Çünkü burada artık yırtmacımı açmış olacağım. Onun için 12 tane kutucuğu sayıp aşağıda bıraktım. Şimdi hemen şu kısımdan da ilmeğimi çıkartıp birleşmeye başlıyorum. Şöyle bakın ilmeğimi çıkardım. Buradaki şu üçlü grubun ilk bacağının içine batıp tığın üstüne ip alıp batıyorum. İlk bacağın içine batıp şöyle bir ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu tığdan çıkıp hemen karşıdaki yine ilk trabzanı bulup batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığımın üstüne ip alıyorum ve hemen karşılıklı birleştirmeye buradan itibaren ilk boşlukta başlıyorum.
Burada içinde geçirdikten sonra bir de zincir çekip tığın üstüne ipimi aldım ve buradaki ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıp tam karşısındaki noktadan ilmeğimi çıkardım ve bir zincir çekip buradaki boşluğa geri döndüm. Bu şekilde hemen karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Buraya gelip yeniden diğer üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıyorum. İlmeği içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. Tekrardan sıradaki boşluğun içine bir üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıktım. Bu şekilde bakın birleştirmeye başlayıp devam ediyoruz. Ta ki kol altına kadar ilerleyelim. Oradaki geçişi de size göstereyim. Kol altına doğru yaklaştığımda buradaki geçişi birlikte yapıyoruz. Bakın şimdi tam şu kol altında aynı yere 2 tane grup batıp yapıyorduk ya, onun hemen ilk boşluğuna batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp yine tam aynı boşluğu karşıda bulup batıp ilmeğimi içinden geçirip kilitliyorum. Ve bu defa da bu ortayı bakın burayı atlayıp şuraya geliyorum ve bunun içine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp bu defa da yine buradaki tam karşı noktasına batıyorum ve burada ilmek belirleyici ile ayırdığım yere kadar aynı göstermiş olduğum teknikle iki parçayı birbirine birleştirip diğer aşamalara geçelim. Burada ilmek belirleyiciyi taktığım yere yaklaşırken istedim ki oradaki kısmı birlikte geçelim. Şimdi son artık bu taktığım yere örüyor olacağım. Bunun için de çıkartıyorum bunu. Son taktığım yere örüyorum. Tığdan çıkıp karşıdan da geçirdikten sonra bir kez daha şöyle dibinden batıp kaydırıp kitleyip ipimi keseceğim burada. Bu ipi de iç kısmı alıp şöyle aralardan önce şurada bir kere kitlerim, bakın sökülmemesi için şöyle, buradan sonra da gizleriz. Şimdi iki parçayı birbirine ekledik. Şöyle göstereyim size. Aşağıdan ekledik. Şimdi tabi üst kısmı ve genişletme kısmı var. Bu kısmı bitirdikten sonra diğer tarafları örmeye başlayalım. Bu arada benim son sırayı örerken şu kısmı birleştirmiş olmam gerekiyordu. Ben unutup her ikisini de, yani son ikinci parçanınkini, ilk parçada tamamen benim size gösterdiğim gibi yapıp bitiriyoruz. Ama ikinci parçayı ördüğümüzde şu kol kısmına geldiğimizde son sırada, yani 17 sıra örüyoruz ya, 17. sıranın bordosunda kol kısmında bakın yanlış ördüğüm yeri söküyorum sizin gözünüzün önünde. Hemen buradan itibaren bu parçaları karşılıklı birleştirip kol formunu vereceğim. Sanki benim sizle birlikte örerken ilk parçammış gibi hissedip bunu tamamlayıp geldim. Tabii ki siz ilk parçanızı öyle yapacaksınız. İkinci parçayı örerken ise şimdi hemen gösterdiğimi yapacaksınız. Yani gösterdiğim yanlış değil. İlk parçayı o şekilde yapacaksınız. İkinci parçayı ise son 17. sırayı örerken daha kenar birleştirmemizi yapmadan evvel omuzu birleştirebilirsiniz ki öyle ilerliyorum ben normalde. Dalıp gittim. Şimdi hemen göstereyim size. Bu kenara geldiğimde şimdi şunu söküyorum. Burada zincirimi
çekip karşıdaki şu köşenin içinden batıp ilmeğimi çıkartıp bir kere kilitliyorum ve buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşıdan içinden geçirip tekrar buraya geliyorum. Aynı göstermiş olduğum mantıkla karşılıklı birleştiriyorum. Çıktım tığdan. Yani aslında mesela bu parçaları tamamen bitirip şöyle de yapabilirdiniz. Mesela ben şimdi bunu bakın burada örerken birleştirdim ya, burada hani göstereyim bitmiş parçada. Sonradan üstten bir dikiş de yapabilirdiniz aynı renkli, ama ben çok fazla dikiş sevmediğim için örerken birleştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi burada da aynı göstermiş olduğum yöntem ile birleştirmeye devam edeceğim. Kol ağzına kadar bu şekilde ilerleyelim. Sonuna kadar aynı şekilde kol ağzına kadar ilerledim. Şimdi artık burada şöyle göstereyim size. Son üçlümü örüp üçüncü de çıkıp üçüncünün tepesine de batıyorum. İlmeğimi içinden geçirdikten sonra şöyle bir kere daha bir kitleyip, pardon burada kitlemişim. Şöyle içinden çıkartıyorum. Karşılıklı üstten bakın kolu da birleştirmiş olduk. Şimdi yapacağımız işlem ise bütünde, yani bütün derken nasıl derseniz, şimdi buradaki bir eteğin ucundan başlayacağım. Bakın böyle devam edeceğim. Sonra bu kısımdan dönüp bu arkada tamamlayacağım. Böyle dönerek, yani bir etek ucundan diğer etek ucuna dönerek, şimdi bitmiş parçanın üstünde göstereyim daha iyi anlaşılır. Şöyle bakın, şuradan itibaren 4 sıra, şuradan anlaşılacak nereden arttırma yaptım. Şu kısım omuzda birleşme yaptığım yer. Onun üstüne 1 2 3 4 5 sıra halinde dönerek örmeye başlayacağız. Şimdi birlikte başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi hemen buradan başlıyorum. Size söylediğim şekilde bakın, burası da aynı şekilde etek ucu olmuş oluyor. Yani bakın şu kısımdan başlıyorum örmeye. Genişletme yapacağım yer. Bunun için de üçlü grubun üstünün ilk bacağına bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra göstermiş olduğum teknikle zaten hiçbir farkı yok. Üçlü gruplar halinde şunu da şöyle atayım üstüne. Bir de zincir çekip şunu da şöyle atayım yine. Zincir çektikten sonra da benimle gelsin. Şu boşluğa geldim. Öne alalım. Diğer üçlü grubumu bunun içine örüyorum. Tekrardan ipi tığımın üstüne alıp aynı boşluğun içine batıp hem ipi gizleyip hem de örmeye arada bir zincirle devam ediyorum. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Nerelere batacağımı göstereyim. Sonra dönüp diğer etek ucuna kadar ilerleyelim. Tam bu omuzdaki geçiş yapacağımız yere geldiğimde bakın şu birleşme noktasında bir üçlüyü buraya, diğer üçlüyü de buraya öreceğim. Sonra diğer etek ucuna kadar devam edeceğim. Zaten burayı ördükten sonra bir sıraya geçerken rengimizi değiştireceğiz. Bakın buraya da örüyorum. Arada yine bir zincirim var hep. Bir zincir, tekrardan boşlukları aynı şekilde örerek diğer uca kadar ilerliyorum. Sonra bir üst sıraya renk değiştireceğim. Bu renk değiştirmeleri siz gönlünüzce yapabilirsiniz. Ben hani iki sırada bir tekrarladığım için bir rengi 2 sıra kullanıyorum. Rengi de değiştirelim bir kez birlikte. Sonrası zaten 5 sıra halinde bu kısım aynen devam edecek. Buradaki etek ucuna kadar ilerledim. Bu sırayı tamamlıyorum bu renkle. Bir zincir çektim. Sondaki trabzanın da tepesine batıp içinden çıkartıp
bir trabzan örüyorum ve kitleyip ipimi keseceğim ve yeni renge geçeceğim. 2 sıra halinde yeni rengimi öreceğim. Tekrardan 2 sıra halinde bordoyu öreceğim ve ondan sonra artık, yani bakın şuradan gösterirsem omuzdan itibaren anlaşılacaktır. Omuzdan itibaren bir sıra bordomu ördüm. 2 sıra batik, 2 sıra bordo, toplamda 5 sıraya öreceğim. Daha sonra önü ve arkayı, burada önde yakaya oluşturacak, yuvayı oluşturacak şekilde, bir de arkayı da genişletecek şekilde öreceğiz. Ben şimdi bunu 4 sıra daha örüp geleyim. Yeni renge nasıl başlayacağımızı da göstereyim. Aslında hiçbir farkı yok. Şöyle hemen çeviriyorum. Etek ucunu alıyorum. Bakın buradan şu boşluğun içine ilmeğimi çıkartıp 3 tane ikili trabzan örerek artık örgü mantığımız hep aynı. Geldim içine. Pardon, şuradan 3 tane ikili trabzan. Bunu da şöyle öne alalım, yine gizleyerek gidelim. Şöyle tığın üstüne de alıp örüyorum. İyicene sağlamlaşıyor. Sökülmesi imkansız hale geliyor, öyle söyleyebilirim. Hem arada da kaybediyorum. Şimdi bir zincirim var. Tekrardan boşlukların içine örüyorum üçlü gruplarımı. İşte bunu 2 sıra halinde öreceğim. Tekrar bordoyu 2 sıra halinde örüp geleceğim. 5 sıra olarak bu büyüttüğüm yerden itibaren ördüm. Şimdi bakın, diğer parçada şu 5. sıradan itibaren, yani şuradan itibaren önde 4 sıralık bir genişletme daha yapıyorum. Ama öndeki genişletmeyi yaparken şu yakada bir oyuntu yapıyoruz. Yani buraya biliyorsunuz yaka çalışacağım. Onun için de zemin hazırlıyorum. Nasıl hazırlıyorum? Hemen onu da göstereceğim. Şimdi aynı belli bir ölçü, bakın. Önde biraz daha aşağıdan. Yani bu nasıl söyleyeyim size? Tam enseye gelecek yerin, şöyle söyleyeyim, kaç santim aşağısında kalıyoruz. Siz de ona göre yaparsınız belki. Ben 5 santim aşağıda yaka oyuntusunu yapmaya başladım. Siz de o şekilde çalışabilirsiniz. İlk olarak aynı sırayı tekrarlayacağım için 2 sıra batik ipliğimle, 2 sırada gene bordo ipliğimle geçiyor olacağım. Şimdi hemen ilmeğimi çıkartıyorum ve örmeye başlıyorum. Şu aşağıdan örmeye başlayacağım. Şurası benim aşağıdan örmeye başlayacağım ama burası benim en son gelip şöyle bacak, bakın ince bacak çalışacağım yer. Şimdi bir başlayayım. Sona geldiğimde eksiltmeleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Buradan hemen batıp 3 tane ikili trabzanımı örerek ön genişletmesine başlıyoruz. Hep arada bir zincirim var. En üste kadar ilerleyeyim. Orada kesme yapıp dönüşümüzü göstereyim. İlmek belirleyiciyi taktığım yere, yani yakada kesme yapacağım yere yaklaştım. Arada bir zincirim var ve taktığım yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bakın çevirip şu yandaki boşluğa kaydırarak geliyorum. İlmeğimi yükseltip tığımın üstüne alarak aynı boşluğa batıp bir yalancı trabzanımı örüp tekrar bir zincir çekip buradaki boşluğa atlıyorum ve buraya da bir üçlü grup örüyorum. Yani 2 sırada kesmeyi yapmış oldum. Bu renkle de ön büyütmedeki son sıramı örüyorum. Daha sonra 2 sırada bordoyla örüp önü bitireceğim ve arkaya geçip arkada 2 zincir çektim. Arkadaki işlemlerimizi beraberce yapıp iki parçayı birbirine ekleyerek tek parça haline getireceğiz. Bu renkle sıramızı tamamladım batik ipimle.
Şimdi hemen döndürüyorum ve ikinci renge geçeceğim. İkinci rengimi de yine alt köşeden başlıyorum. Aynı aslında bildiğimiz gibi başlangıcımız da aynı. 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Üste geldiğimizde eksiltme yapacağım yerdeki kısımda bir kere daha göstermek isterim size. Oraya kadar, yukarıya kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Bu renkle de sona yaklaştım. Bakın buraya geldiğimde yine bir zincirimi çekeceğim. Şu boşluğun içine bir ikili trabzanımı örüp hemen ardını döndürüyorum. Yandaki boşluğa kaydırarak gelip bir zincir, kaydırarak gelip yükseleceğim. Ve etrafında döndürüp dibine batıp yalancı trabzanımı öreceğim. Burada zorlanıyorsanız 3 tane zincir çekerek devam edebilirsiniz. Burada bir zincirimi çekiyorum ve aynen bakın 4 sıra kesme yaparak yakanın olduğu alanı oluşturdum. Şimdi artık bu benim son sıram. Göstermiş olduğum teknikle aşağıya kadar örüyoruz. Eteğe geldiğimde tamamlamış olacağım, önü ve arkaya geçebiliriz. Öndeki genişletmesini bitirdim. Şimdi sıra arkada. Şu arkada ensedeki başlayacağım yer şurası. Şurada bir bakın omuz boşluğu, ense boşluğu oluştu. Bunu nereye göre taktım? Burasını ben kendime kıstas aldım. Omuz birleştirme yerini. Hemen omuz birleştirme yerinden geldim. Hemen onun altındaki bir altındaki boşluğa bakın. Omuzu birleştirdiğim yer, ilerledim. Onun bir altına taktım. Buradan itibaren de aşağıya kadar şu şekilde önce batik iple 2 sıra, sonra bordo iple 2 sıra, sonra eğer ilk parçayı örüyorsam batik iple bir sıra geçip bırakacağım. Eğer ikinci parçadaysam yine 2 sıra batik iple başlayacağım. 2 sıra bordomu örüp batikle örerken de 2 parça arkayı birbirine birleştiriyor olacağız. Öyleyse hemen batikle arkanın ilk 2 sırasını örmeye başlayalım. İşaretlediğim yere başlıyorum. Aslında hiçbir farkı yok ama şöyle birlikte başlayalım istedim. Göstereyim. 3 tane bu boşluğun içine öreceğim. Arada yine bir zincirimi çekeceğim. Bir. Sonra atlayıp buraya geleceğim. Ve etek ucuna kadar bu renkle devam edeceğim. Sonra tekrar bir sıraya da aynı renkle çıkacağım. Yani nereye kadar devam ediyorum? Bakın buraya kadar geleceğim. Buraya 3 taneyi örüp bir tane trabzanla yükselip bir zincir çekip boşlukları örmeye aynı hırkanın etrafında yaptığım gibi devam edeceğim. Aşağı kadar ineyim, dönüşü bir kere birlikte yapalım. Sonuna yaklaştım. Şimdi bir üst sıraya birlikte çıkalım. Hemen buraya geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirle dönüyorum. Dönüp buradaki boşluğun içine işte bu şekilde örerek ikinci sırayı tamamlayacağım. Daha sonra üstüne 2 sırada bordo ile geçip tekrar bu rengi örerken geliyorum. 2 parçayı birbirine birleştirelim. Arkada da 4. sırayı ördüm. Bakın 4 sırayı ördüm. Şimdi artık bu renkle örerken bir taraftan da diğer parçayla da birleşmeye başlıyoruz. Bunun için hemen şu tamamlanmış parçayı karşıma alıyorum. Hemen öreceğim parçayı önüme alıyorum ve ilmeğimi çıkarttım.
Tığın üstüne de ipimi aldım. Buradan bakın şimdi şu boşluğun içine üçlünün ilk trabzanını örüp tığımdan çıkıyorum ve buradaki ilk trabzanın içine batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir de zincirimi çektikten sonra hemen yanına 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen şu boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Aşağıda 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşıdaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın buraya gene geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığdan çıkıp hemen karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp zincirimi çektim. İşte bu mantıkla da aşağıya kadar birleştirip iki parçayı birbirine eklemiş olacağız. İki parçayı da birbirine böylelikle bakın ortadan eklemiş olduk. Şimdi burada oluşan yaka oyuntusuna da yakamızı çalışacağız. Hemen nasıl başlıyorum? Yakaya birlikte örelim. Bordo renkle yakamızı öreceğim. Daha sonra da cebi nasıl monte ediyorum, kemeri nasıl örüyorum onları da göstereceğim size ve hırkayı da tamamlamış olacağız. Şimdi ilmeğimi çıkarttıktan sonra şuradan bakın ilk hemen şuradaki ilk boşluktan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Yakamın dar ve küçük olmasını istemediğim için biraz trabzan sayısını başlarken fazla oluşturacağım ve gerekirse yukarıya çıktığımda da arttırmalar yapabilirim. İlk sıramız sadece trabzanlarla oluşuyor. Şu boşluğun içine 3 tane trabzanımı yaptım. Buraya gelip bu boşluğun içine de 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu boşluğun içine de tamamen yaka kısmının örgüsündeyiz. Yakayı lastikle öreceğim. Buraya da geldim. Bir tane trabzanımı ördüm. Şimdi trabzanların tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Buraya boşluğa geldiğimde de bir adet ikili trabzan örüyorum. Yine trabzanların tepesine bir adet ikili trabzan. Boşluğa geldiğimde de yine bir adet ikili trabzan. Şimdi buraya kadar ilerleyelim. Şu kısmı geçeceğim. Trabzan üstü boşluk. Şuradaki geçişi göstereyim. Şimdi buraya geldiğimde de şu trabzan aralıklarına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şuradaki alana göre de mesela buraya çok daha açık olduğu için 3 tane öreceğim. Böyle düzgün ilerleyecek, boşluk kalmayacak şekilde trabzanlarımı öreceğim. Ama buraya geldim. Yine trabzan boşluğuna arasına 2 tane. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Böyle buradaki gözünüzü bozmayacak, güzel olacak şekilde trabzanları ilk sırada örün. İkinci sırada da lastik örümüne üstüne başlayacağız. Arttırmak icap ederse de yakanın dar olduğunu düşünürsek de arada arttırmalar da yapıp yakayı genişletebiliriz. Şimdi bu şekilde bu mantıkla ilk trabzan sırasını tamamlıyorum. İlk sıranın sonuna geldim. Sonuna kadar ördüm. Şimdi hemen şöyle bir zincir çekip yükselip döndürüyorum
Ve buradaki alttaki, bakın altta bulunan trabzanı öne alarak ilk lastik örümüne başlıyorum. Ve sırasıyla trabzanları öne ve arkaya alarak istediğim uzunluğa kadar öreceğim. Bakın şimdi şurada arkaya aldım. Burada öne alıyorum. Arkaya aldım. Tekrardan öne alıyorum. Bundan sonra hep böyle zaten devam edecek yaka. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Burada arkada tam ortaya geldiğimde ortaya kadar ilerledim. Bakın burası tam orta birleştirdiğim yer. Şimdi burada öne alma kısmına gelmeden evvel bakın burada bir arttırma yapmak istediğim için bir tane ikili trabzan örüyorum. Bunu burada ördükten sonra hemen öne alıp örüyorum. Pardon, bu ördüğüm trabzandan sonrakini arkaya alıyorum. Arttırma yaptım ortaya batarak çünkü. Bu önde kaldı. Şimdi tekrardan buraya batıp örüyorum. Şöyle göstereyim. Bunu arkaya alıyorum. Yani ensede bir miktarcık arttırma yaptım. Bunu yapmak zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Alttaki trabzanları fazla örerek de yapabiliriz. Ben ama şu yakadaki genişliği bir miktar sevdiğim için bu şekilde arada yapıyorum. En azından size de arttırmayı nasıl yaptığımı göstermiş olmak istedim. Bu şekilde yapıyorum arttırmayı. Aralarda, ortalarda da dilediğiniz zaman baktınız yaka küçük gidiyor, bir miktar arttırma yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olmak istedim. Şimdi sonuna kadar geleyim, bir üstte de birlikte çıkalım. Bu sıranın sonuna yaklaşıyorum. Şimdi bakın öne aldım, arkaya alacağım. Sırasıyla trabzanlarımı. Şu baştakinin de tekrardan şöyle öne alar gibi örüyorum üstüne batıp. Şimdi tekrardan bir zincir çektim, yükseldim, etrafında döndürdüm ve hemen üstünde bulunduğum trabzanı arkaya alır gibi örüyorum. Yalancı trabzanla. Siz burada zincirle de yükselebilirsiniz. Hiç sorun değil. Eliniz nasıl alışıksa. Şimdi artık alttaki trabzanlar bana öne mi arkaya mı öreceğimi söylüyor zaten. Öndekini önden, bakın öndekini önden, arkadakini arkadan. Dilediğiniz sırada örebilirsiniz. Dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Üstünüze deneyip hoşunuza giden yerde örümü durdurabilirsiniz. Son sırasını buluşalım. Son sırasında birlikte bitirelim. Yakayı 15 sıra kadar ördüm. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi siz burada daha geniş de örebilirsiniz. Daha dar da örebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Son kısmına geldikten sonra da ise artık dönüşte şöyle hemen bir zincir çekip dönüyorum. Ve bulunduğum noktanın içine bir sık iğne örüyorum. Her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örerek yakayı tamamlayacağım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani sık iğne ile yaka finallenmiş olacak. Daha sonra da cebi ve kemerine geçelim. Bir de tabii biriti göstereyim yana nasıl yaptığımı. Yakamızı sık iğnede örerek tamamladım. Hatta ben burada hırkamın bir cebini yerine diktim. Cep motifim görmüş olduğunuz üzere 2, 4, 6, 7 sıra örülmüş bir hanım dilendi motifi. Etrafını da etrafında şöyle bir sık iğne geçtim. Sonra sadece bir kenarının sık iğnesini geçiyorum ve burası üst cepte kalacak yer. Daha sonra ya bakın burada göstereyim size. Ya tığla birleştirme yapabilirsiniz ya da motifi tam karşılıklı simetrik olarak yerine
bir kenarı açık olacak şekilde dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Ben şimdi tığla, yani dikişi zaten diken herkes hani nasıl diktiğini iğneyle gayet net tahmin ediyordur. Ben size tığla nasıl diktiğimi göstereceğim. Şöyle yanda da hemen bir tarafın biritini de hazırladım. Hatta diğer tarafta da tam simetrisini buldum. Bakın, diğer tarafında tam simetrisini bulup nereye biriti öreceğimi de tespit ettim. Bu cebi ve biriti ördükten sonra kemeri de örelim beraberce. Şimdi bu cebi tahminen şöyle hemen size ölçü olarak vereceğim. Omuzdan ne kadar aşağıya diktiğimi siz üstünüze deneyerek de uygun olan yere dikebilirsiniz. 43 santim aşağıya diktim. Bazen daha yukarı ya da daha aşağıya, kullanım şeklinize göre, vücut yapınıza göre de yerini belirleyip tespit ederek örebilirsiniz. Benim cep motiflerim ölçü olarak ise 15 santim. Onu da söyleyeyim. 15 santim. Siz dilediğiniz motifle de örebilirsiniz ama hırkanın bütününde hanım dilendi motifi çok güzel uyum sağladı. Şimdi dediğim gibi ben bir tarafın cebini yerine şu şekilde oturttum. Diğer tarafı da beraberce oturtalım istiyorum. Tığla nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi tam doğru yerinde şu anda, onun için çok kıpırdatmadan hemen önüme alacağım. Tam tespit ettiğim, yani karşıdaki gibi aynı yere bunu iliştiriyor olacağım. Şimdi burada hemen ilmeğimi hazırlıyorum ve tam karşısından olduğu gibi bakın tam denk getirdim. Tekrar söyleyeyim. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Şu üçlü gruplar var ya, onları sayıp 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12'nin bittiği yerde başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Yani onu yerini ayarlarken bu size kılavuz olabilir. Şuradan sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Bu onun bittiği yerde. 2, 4, 6, 8, 10. Tam onun bittiği yerde de bu var. Şimdi hemen dikmeye, yerine kaydırma yöntemiyle koymaya başlıyorum. İlmeğim burada. Şu karşıdan hemen bakın alt taraftan şöyle uygun yerlere batarak ipimi arasından kaydırarak geçiriyorum. Şimdi buradaki her bir sık iğnenin tepesine batıyorum. Karşıda düzgün bir şekilde, bir nevi aslında sanki dikiş yapar gibi de düşünebilirsiniz. Birçoğunuza dikmek daha kolay gelebilir. Çok rahatlıkla da dikerek yerine oturtabilirsiniz motifi. Şurada 2 tane almışım, potluk yapmasın. Battım. Hep doğru yere batıyorum. Kaydırma ya da şekil bozukluğu yaratmamak için. İğneleyerek de tam doğru yere motifinizi oturtabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hiçbir farklı bir durum yok. Kaydıra kaydıra birleştiriyorum. Şöyle arada elinizle bakın düzeltin. Ve yeniden şöyle geleceğim. Buraya da kaydırarak birleştireceğim. Şuraya kadar kaydırarak birleştirip cep monte işini tamamlamış olacağız. Cebi karşılıklı simetrik olarak yerleştirdik. Şimdi bakın bu biriti de, onu da hemen şöyle size yukarıdan kaç santim aşağıya diktiğimi söyleyeyim. Size fikir olsun ama yine üstünüze deneyerek de yapabilirsiniz. Böyle 32-33 santim civarında dikmeye başladım. Tam karşısındaki simetrik olarak da yine yerini belirledim. Şimdi ben size burada nasıl bir birit örüyorum onu göstermek istiyorum. Hemen şöyle önüme alıyorum elimin yönüne göre.
şu ikisinin için arasına beraberce örelim. Önce ilmeğimizi çıkartalım. Buraya batıyorum. Bu belirlediğim noktaya batıp bir kere pardon şurada ip bırakacağım bir miktar. Sanki hani tığda ilmek alır gibi düşünün. İpimi bırakıyorum bu tarafa. Öyle ilmek çıkartıyorum. Şurada bakın bir miktar ip bıraktım. Şimdi onu nasıl kullanacağız göstereceğim. İlmek belirleyiciyi taktığım yere batıp hemen tığımın içinden ilmekten çıkartıyorum. Daha sonra bu bırakmış olduğum ipi şöyle bakın tığımın üstüne alıp birlikte örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane yapmıştım. Buraya da 16 tane yapıp burada dibine geliyorum. Hemen yine ilmek belirleyiciyi taktığım yere içinden yine kaydırarak çıkartıp güzelce kilitliyorum. Ve buradaki biriti de örmüş oldum. Şimdi bu ipleri de arka tarafa iç tarafa alayım ve onları da içeride gizleyeceğim. Şu fazla uzun keselim. Gizleyeyim iplerimi, kemerin yapımına geçelim. Buradaki biriti de tamamlamış oldum. Karşılıklı aynı ölçülerde iki biritimiz hazır. Şimdi kemere geçecek olursak. Kemeri önce şöyle bir göstereyim. Toplamda eni 140 santim uzun bir zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizin üstüne yani şu orta kısmın altıyla başlıyoruz. Şimdi ben minik bir parçada bunu nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Dediğim gibi zincir çekerek kemeri örmeye başlayacağız. Tabi siz farklı bir modelde kemeri çalışabilirsiniz. Tek renkte çalışabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bakın hemen alıyorum. Zincir çekmeye başlıyorum. İstediğim uzunluğa kadar kemer için. Ben şimdi ufak bir demo çalışacağım için az bir zincir çekiyorum. Bir de zincirimi saymadan rastgele çekeceğim. Ki bir an evvel hani size küçük bir modelde gösterebileyim rahatlıkla. Şöyle. Bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip dördüncünün dibine batıyorum. Yeniden yanındaki zincire bir tane daha batıyorum. Arada bir zincirim var. Burada bir zinciri atlıyorum. Yan yana 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip yine bir taneyi atlıyorum. Burada da 3 tane yan yana örüyorum. Kaçırdık. Tekrardan yanına bir tane daha. Bir zincir. Burada bir taneyi atlayıp 3 tane daha yan yana. 1 2 3 bir zincir, bir taneyi atladım. Şimdi bu benim artık son üçlü grubum olsun. Son üçlü grupla tamamlıyorum. Şimdi ilk sıra böyleyken üste çıkarken yine 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 sona geleceğim. Buradaki boşluğun içine 3 tane
ikili trabzanımı örüyorum. Arada bir zincir, yine 3 tane ikili trabzan. Sonuna kadar ilerleyelim bu mantıkla. Arada bir zincir, boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir. Sona geldiğimde yine burada da bir tane zincir çekip burada ilk örmüş olduğum bacağın tepesine batıp bir ikili trabzan örüp ipimi kilitliyorum ve kesiyorum. Bunu yeterli uzunluğa geldiğinde, şimdi benim buradaki miniğime bakmayın, sizin bu kemer boyunuz kadar olacak. Daha sonra ise diğer rengimi alıyorum ve bakın çalışacağım yer benim bu trabzan boşluğuyla, bakın şuradaki trabzan boşluğuyla şuradaki büyük boşluk, onlara 2 tane köşe yapacağım üçlü gruplar halinde. Hemen ilkini şimdi burayı aldım. Önce 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu arada bir zincirim var ve buradaki trabzanlı olan kısma geldim. Bakın şurayı göstermiştim ya, köşe çalışacağım diye. Önce 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Aralarda bir zincirim var. Ve şu boşlukların içine, bakın şu araların içine bir zincirlik boş alan bırakmıştım. Onların içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirim arada. Tekrar bu boşluğa da 3 tane. Arada bir zincir. Yeniden bir zincir. Bakın şimdi buraya geldim. Aynı alttaki köşede yaptığım şuradakilerin aynısını burada da yapacağım. Bir zincirimi çekip ilk olarak bu trabzan boşluğuna geliyorum ve bu trabzan boşluğunun içine ilk olarak 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra arada 2 zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir, bu boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir ve aynı boşluğun içine diğer köşeyi de oluşturuyorum. Ve bir zincir çekip buradaki üçlü grupların arasına yeniden birer üçlü grup örüyoruz. Arada bir zincirle. Arada bir zincir. Bu son boşluk. Kaydırarak burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum ve her bulunduğum trabzanın tepesine sık iğneler örmeye başlıyorum. Etrafını sık iğne ile geçeceğim. Burada 2 zincir olan yere de 2 tane sık iğne. Tekrardan köşelerin bütün trabzanların içine sık iğne. Burada bir zincir çektiğim ara boşluğa da bir sık iğne. Trabzanların tepesine.
tam tur olarak kemerin etrafını sık iğnelerle geçelim. Buradaki bir zincir çektiğim boşluklara da yapıyorum sık iğnemi. Bu şekilde işte kemerimi bu şekilde oluşturacağım. Bakınız. Küçük bir demoda büyük kemerimin örneği. Gayet rahatlıkla örebilirsiniz. Bunu hemen kenara alayım. Bunun tekrardan 140 santim olduğunu hatırlatayım. Siz de kendi istediğiniz ölçüye göre çalışabilirsiniz. Şimdi hırkamı 36'dan 42 hatta bedene kadar uygun olacak şekilde tamamladım. Şimdi bu biliklerden kemerimi de geçirip güzelce beline bağlayarak kullanıma hazır ettim. Toplamda 650 gram ip kullandım. Bu 650 gramın 350 gramı benim bordo ipim. Yani Alize Cotton Gold'un 390'ı. Diğeri de Yarn cinsin, yani 300 gramı da Yarn cinsin bu crazy olan ipi 612'si. Onu kullandım. Hafif de bir hırka oldu. Siz bedenini nasıl büyüteceğim konusunda ilk başta başlarken hatırlarsanız şu kısmını örerken 17 sıra halinde örmüştük. O sırayı arttırdıkça bedeni de büyütebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Zinciri uzun çektikçe boyunu uzatabilir ya da kısa çektikçe boyunu kısaltabilirsiniz. Ve aynı şekilde 17, 18, 19, 20 istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Umarım sizler için açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi size beğendinizse bir kalbinizi rica ediyor olacağım. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.